düştüm. Kendimi dalgana bıraktım. Sürükledi, götürdü, kıyıyı görmez oldum. Bir gemi bizim sevgimiz, derdimizden denizin dibine batıyor. Bir gemi bizim sevgimiz, derdimizden denizin dibine batıyor. Önce git, kendini sev, sonra gel, beni sev. Önce git, kendini sev, sonra gel, beni sev. Gözlerin sanki ruhumu okuyor, ince ince alay ediyor. Sözlerin pek yüksekten, tutkun beni esirin ediyor. Bir gemi bizim
Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi Mart ayında tek taraflı olarak feshedilmişti. Tek taraflı olarak diyoruz çünkü biz sözleşmemizden vazgeçmemiştik. Hala da vazgeçmedik. Mart ayından itibaren de sözleşmeyi itibarsızlaştırmak için var gücüyle yetkililerimiz çalışıyor. Kimi sözleşmenin feshinden sonra kadına şiddetin tolere edilebilir seviyelere geldiğini söyleyip fiske güzellemesi yaparken kimileri de sözleşmenin kültür, örf, töre, namus gibi ardı ardına söyleyince bile insanda böyle bir darlanma duygusu yaratan, gırtlak sıkan kavramları zayıflatacağını söylüyor. En son açıklamada mecliste kurulan Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Kurulu'nda görüş bildiren bir rektörden geldi. Adını söylememize gerek yok çünkü biliyorsunuz artık hemen hemen hepsi aynı. Beyefendiye göre İstanbul Sözleşmesi ensest ilişkinin önünü açıyormuş. Savunması ne derseniz, kadın ve erkeğin biyolojik olarak eşit olmamasıymış. Sözleşmede cinsiyet kavramları net olmayınca rol kavramını da isteyen istediği gibi anlıyormuş. Muz gibiymiş. İnsan ne yerse ona benzetiyormuş. Konuyu enseste getirmeye o kadar çabalamış ki araya muz bile sıkıştırmış. Bakmış ne dese olay bağlanmıyor. Medet umacak Freudian meyve de kalmadı. Fikrini, zikrini direkt ortaya dökmüş. Ekranları başındaki seyircilerimiz ve buradakiler zahmet etmesinler. Biz sizin yerinize söylüyoruz. Beyefendi iğrençsiniz. Allah versin. 2021'in başından beri tam 180 kadınımızı erkek şiddetine kurban verdi. Daha bu hafta içi Maltepe'de yapılan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz mitinginde sözleşmeye sahip çıkmaya çalışan kadınlarımız gözaltına alındı. Biz sözleşmemizden vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz de. Neden? Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Efendim biliyorsunuz son sürat aşı oluyoruz. Vallahi açık söyleyelim resmen hemşericilikten yırttık. Özlem Türeci Hanım ve eşi sırf Türk oldukları için aşı tedarikinde bizlere öncelik verdiler. Hemşericiliği az önce de söylediğim gibi uluslararası boyuta taşıdıktan sonra her gün milyonlarca insanımız aşı olmaya başladı. Hatta şöyle söyleyelim 206 ülke arasından doz olarak en çok aşı yapan 9. ülkeyiz. Peki turistlere yaranabildik mi? Hayır. Avrupa Birliği güvenli ülkeler listesine Türkiye'yi yine almadı. Belçika'nın en büyük tatil şirketi ise bu yaz Türkiye tatili satışlarını iptal etti. Kırıcısınız sevgili Belçikalılar. Biz daha ne yapalım? Aşılandık, tıraş olduk, kokular süründük. Sebebini asla anlayamadığımız bir şekilde pazar günleri hala sokağa çıkma yasağımız da var 1 Temmuz'a kadar. Biz size daha ne yapalım? Hakikaten sevgili izleyenler neden bizim 1 Temmuz'a kadar hala pazar günleri dışarı çıkmamız yasak? Bilimsel açıklamayı vesaire geçin onu zaten arayan yok da unutulduk mu acaba ondan korkuyoruz biz. Bu arada BioNTech aşısı olanlar için bazı Avrupa ülkeleri açılıyor biliyorsunuz. Sadece çok ufak minicik bir sorun var. Euro Allahu Ekber dağlarında olduğundan bu sefer de fakirlikten gidemiyoruz. Sevgili izleyenler Mersin limanında 1 ton kokain yakalanmış. Valilik kokainin Ekvador'dan gelen muz yüklü konteynerlardan çıktığını açıklamış. Evet, önce peynir, şimdi muz. Bir iki de ara sıcak taşıyan konteyner yakalanırsa rakı sofrasını kurabileceğiz. Her şeyden önce biz neden muz ithal ediyoruz? Hem de Anamur'un olduğu bir yere getiriyorlar bakın bu muzu. Anamurlu arkadaşlarımız ki Damla Anamurludur ayrıca bir bozuluyor. Bu arada Escobar'dan öğrendiğimiz taktikler madde 3'e bakarsak bir yakalat ki onu geçirebil. Yani bu yakalanansa ne kadar geçti? Merak ediyoruz. Hemen konuyla bir de esrar istatistiği verelim. İstanbul dünyada esrar kullanımında 2. sıradayken ülkemizin Teksas'ı Adana ise 3. sırada yer almış. Şu tabloya bakar mısınız? Yani böyle şeylerde derece yapmaya bayılıyoruz. Nerede itlik, kopukluk var biz oradayız ya. Birinciyi söylemediler. Bu arada Amsterdam, New York ve Oslo gibi satışın ve kullanımın legal olduğu yerlerde insanların listeye girecek kadar kullanmadığı ortaya çıkmış. Yani alın yasaklar ve onların delinme psikolojisi üzerine tez yazın. Onu da biz diyelim. Hanımlar beyler lütfen alıcınızın görgüsüzlük ayarıyla oynamayın. Zira Muğla'da bir pilot otelin plajına indirdiği helikopter için ailecek bilmem kimin teknesinde yaptığımız kahvaltıdan dönüyorduk demiş. Oh Allah'ımıza şükürler olsun. Bu açıklamayla bir ferahlamadık mı? Plajdaki insanların hayatı serpme kahvaltı için riske atılmış meğer. Canımız feda olsun be kızarmış ekmek üstü ezineye. He? Bugün de pilot beyler için ölelim. Zaten sade vatandaş her gün eksiliyor. Helikopter pervanesiyle biçilmenin lafı mı olur? Buyurun efendim insansız hava sahası. Sevgili izleyenler orada bir hızlı tren var uzakta. Gitmesek de binmesek de o hızlı tren bizim
hızlı trenimizdir. Kamu özel işbirliğiyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için 2020'de bizim adımıza verilen 5 milyon yolcu garantisini tutturamamışız. 740 binde kalmışız. Bu sebepten de hazine gelmeyen yolcular için 7,5 milyon dolar ödeyecekmiş. Yani hazine derken biz ödeyecekmişiz. Resmen sorumsuz harcama yapan evladın kredi kartı borcunu ödeyen ebeveyn gibi olduk ya. Hayır, ona buna bizim adımıza söz verecekseniz size ek kart çıkartalım. Limiti belli olsun. En azından ben ne ödeyeceğimi bileyim ya. Ayrıca Deli Dumrul hikayesindeki köprüden geçenden bir akçe, geçmeyenden 3 akçe alınan iş planının bu projenin finansmanında kullanıldığını duysa Dede Korkut gurur duyardı. Bir önceki sene için iş böyleyken 2020 yılından sonrası için verilen söz 21 milyon 352 bin dolarmış. Ankara-İstanbul hattında söz verilen rakamların bir kez daha tutturulamaması durumunda uzak mesafe ilişkilerinin desteklenmesi gündeme gelebilir. Bizden söylemez. Efendim, her hafta başka bir absürtlükle konuk aldığımız Hindistan tüm gördüklerimize rağmen hala bunu da yapmamışlardır artık dedirtmeye devam ediyor. Küçük puştan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın bir köyünde salgının bitmesi amacıyla korona tanrıçası tapınağı inşa edilmiş. Daha önce birbirlerine inek boku atıp idrar içme dini ritüellerini de deneyen Hindistan'da vaka sayıları daha kötüye gidince bu sefer de sanırım doğru tanrıya dua etmiyoruz parlak fikrini kabul etmişler. Köylüler yapılan duaların şimdilik istenilen sonuçları vermese de Covid-19 sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu belirtmiş. Tabii normal, yeni tanrı, yeni tapınak hemen olmaz. Zamanla oturur o. Global pandemi dolayısıyla Hinduizme getirilen bu yeni güncellemeyle tanrı sayısı kaça çıktı tam olarak bilmiyoruz. Ancak madem bu tanrılar ihtiyaca göre üretiliyor, en kısa zamanda aşı tapınağı kurulur da tüm Hindistan rahat eder diye umuyoruz. Efendim, aşı karşıtlarının kalesi konumunda olan kısırlaştırıyormuş korkusunun üzerine karlar yağdıran bir çalışma yapılmış. Chicago'daki İnsan Üreme Enstitüsü, evet İnsan Üreme Enstitüsü, tıbbi direktörü Dr. David Cohen'in yaptığı açıklamada mRNA temelli koronavirüs aşılarının bırakın kısırlaştırmayı, sperm sayısını ve kalitesini arttırdığı ortaya çıkmış demiş. Peki bu olan aşı karşıtlarını durdurur mu? Hayır. Aşı karşıtlarının son iddiasına göre maske takmak penis küçülmesine ve zekanın azalmasına sebep oluyormuş. Tabii iddiayı ortaya atanların kaç pipi üzerinde araştırma yaptığını bilemiyoruz. Ancak böyle bir fikre sahip olana kadar maskeyi yanlış bir yere takmış olabileceklerini de düşünmeden edemiyoruz. Biz yine de aşılamanın 30 yaşa kadar düştüğünü, olur ya bir sebepten randevu almayı unutmuş olan varsa diye hatırlatmak isteriz. Efendim, biraz da bayrak asalım diyoruz. Türkiye kadın voleybol takımı Güney Kore'yi 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde dörtlü finale yükseldi. Paletli yüzmede de Türk sporcu Kaan Kahraman da dünya ikincisi oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Onlar da olmasa biz ne yapacağız diyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Sevgili izleyenler, yine ne istediğini bilenlere bölümümüzde sizlerleyiz. Yepyeni bir mocktail yapacağız. Bu sefer paketlemeyi planladığım arkadaşım Melike. Melike'ye kadar biliyorsunuz çeşitli arkadaşlarımı paketledim. Şuralarda bir yerlerde kendilerinin resimlerini göreceğiz. Özlemle anıyoruz kendilerini. Yeni mocktailimiz bakalım neymiş? Narsist. Narsist. Narsist yapacağız şimdi. Tüm sevenler için galiba narla, değil mi? Evet. Sevgili izleyenler, bu mocktaili
Anladığımız kadarıyla kötü yapmanız mümkün değil. İkisi de gayet iyi oldu. Aslında yenişemedik ama patron ben olduğum için ben kazanmışım gibi oldu. Melike ile beraber kazandık diyoruz. Narsist afiyet olsun. Sevgili izleyenler, bir başka ne istediğini bilenlere de daha görüşürüz umarız. Sizi çok öpüyoruz. Afiyet olsun müthiş mocktaillerinizle. İyi akşamlar. Melis Sezen geliyor. Ne var ne yok, nasılsın? İyiyim. Yolunda mı her şey? Yolunda güzel yaz geldi. Yaz gelince zaten Pandemi bitiyor, normalleşmeye başlıyoruz'a girdin mi hemen? yok girmedim. Şöyle ben yeni Covid atlattım. Ha. Nisan ayında atlattım. Atlattıktan sonra daha bir korkmaya başladım. Bilmiyorum. Gerçi Evet, ağır mı evet. geçirdin? Yok çok şükür iyi geçirdim. Büyük Ama geçmiş olsun. yine de psikolojisi ya da belki yaşamış olmaktan iyice gerçekliğini farkına varmak mı bilmiyorum. Ya da başkalarına bulaştırma ihtimali beni daha çok korkuttu. O yüzden öyle tam bir normalleşmeye Geçemedin geçmedim. daha. Yok geçemedim. Ama yazın gelmesi güzel oldu tabii. O Evet. enerji doldurdu biraz bana. Sen güneş enerjisiyle mi çalışıyorsun? Çalışıyorum. Ben de öyleyim. Vallahi bak. O floresan rengi hava var ya, gri hani böyle. Hayat beni bırakın gidin. Yani benimle sohbet bile edemezsiniz öyle Ben havada. onu yani. da seviyorum. Peki Melis, sen editörlerimizin iddiasına göre sen kaşınla gözünle bir göçmen kızıymışsın. Öyle mi? Anlayan Öyle var mi? mı? Ben göçmenden anlarım diye. Evet geldi. Evet geldi. Siz nerelisiniz? Göçmen. Ha, bak. Çerkessiniz. Evet. Sizde de efendim baba Arnavut, anne Selanikli. Evet. Bir Arnavut daha var. Dua Lipa'dan sonra sevdiğimiz bir diğer Arnavut da Melis Sezen oldu. Bayağı efendime söyleyeyim yani yine işte Arnavut, Selanik. Peki gelenekler devam ediyor mu evde? Öyle şeyler var mı? Yok. Hiç yok. Yok yani babamın dedesi gelmiş ama İnatçı mısındır mesela? çok inatçıyım. Aynen bak O devam var. ediyor işte ama bir de geleneksel Oğlak olarak. burcuyum. Oradan bilmiyorum Ha. burcuyum. O da var. Ay, Allah Arnavut sabır damarı versin. da var. Yükselenin ne? Balık. Oğlak, balık. Peki büyüdüğün yeri şöyle anlatıyorsun. Bayağı İstanbul'un içinde harikalar diyarında yaşadım diye Hiç anlatıyorsun. böyle söylemedim ama bence böyle. Böyle hayvanlarla falan büyümüşsün, mahallede büyümüşsün. Hatta kendinle ilgili şey diyorsun, son belki de sokakta yaşamış çocuk. Şöyle artık rezidanslar çok fazla oldu ve çok şehirleştik ya. Evet. Ya çocuklar her zaman sokakta yaşamaya şans bulamıyor. Yani sokakta Evet. oyunlar oynayamıyor. Ben bütün sokaktaki oyunları oynadım. Saklambaç olur, ya kartop olur. Uzun toplu eşek. saklambaç, uzun eşek hepsi var. Harbi Ya mi bir de ya? erkek kardeşim var benim, onunla büyüdüm. Ha, ondan oynayabildin. Yani o da artı kattı Evet. bana. Bir de sürekli topraktaydım. Ne güzel. Peki mesela merkeze geldiğinde böyle bir neredeyim ben falan dediğin Yok bir hayır an oldu mu hayır. hiç? Yani şöyle Merkez zaten diyorum da yani işte. İstanbul'a Ha. yani şöyle mesela alışveriş yapmak için Silivri'deyim ben. Evet. Çok imkan yok. Aha, Ama mesela zaten geliyordum. geliyordum zaten. Ha, Hafta sonları okey. geliyordum. İşte tiyatro için geliyordum. Yani İstanbul'dan kopuk değildim. Yani Okey. Silivri'de yaşıyoruz Peki ama İstanbul'a o çok çocukluğu hakimdim. öyle yaşamanın sana faydası olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle. Ne konuda mesela? Yani şöyle bir kere daha samimi ilişkiler oluyor. Mahalle kültürü başka bir şey oluyor. Bir de toprakla iletişim içinde olmak benim hayatımda çok merkezi bir şey. Yetiştirir Yani misin bir şeyler? ben kendim hiç yetiştirmem. Öyle bir Ha, şey öyle değil. değil Ama ama mesela çıplak toprak ayakla seviyorsun. dolaşırım sürekli. Ha, Hiçbir pislik, şeyden anladım. tiksinmem. Önceden bebekken çok tiksinirmişim. Ya. Şurama bir sinek değdi. Hemen onu çıkarıp atarmışım. Hayır ben bunu bir daha asla giyemem dermişim. 3,5 yaşında biz geçtik oraya. Ve oraya geçtiğimiz gibi Alışmışsın hepsine. alışmışım ve yani hiçbir şeyden tiksinmem. Yani boku sür tiksinmem öyle. Bu İnşallah sabah- sürmem. Bu sabah Sevgili kedim Melis. ayağımı işedi Kedin komple. ayağına mı işedi? Evet. Aa. Ama hiç öyle Neye şeyler... canın sıkılmış? Niye işediyor? Kızgınlık döneminde o yüzden. Ay. Şu an o. Cinsler mi kendileri? Değil, sokaktan hepsi. Hem de Ya sokak. bütün sokak hayvanlarını da sahiplendik Kaç zaten tane? o yüzden o. Kaç tane? Kedilerin sayısını bilmiyorum, 20'den fazlalar onlar. Efendim? Köpekler 5. Neredeler bu Artı 9'da arkadaşlar? yavrumuz var. İşte bahçemizde hepsi.
Bahçemiz dediğin tarlanız herhalde. Tarla Çünkü- zaten tarlaydı önce de. Hı hı. Bayağı bu dümdüz bir tarla arsaydı. Sonra biz dedik ki oraya prefabrik bir ev yapalım. Ya ben o sırada 3,5 yaşındayım tabii. Aha. Annem diyor ki çocuklar toprağa basarak büyüsün istiyorum. Evet. Bir anda apartmandan prefabrik ev koyuyoruz ama hiçbir şey yok. İnekler falan geçiyor o sırada. Sonra babam çam ağaçları yaptı etrafına. Sonra üzüm bağları yaptı, meyve ağaçları dikti. Babam uğraştı komple. Annem köpekten korkan bir kadındı. Asla köpekle yan yana gelemezdi. Şu an hepsindeki şeydir yani böyle hani Hepsi onu dinliyor. büyük annemi ihtimalle. dinler. En çok annemi dinlerler. Bir anda hayatımız değişti ve ben çok mutluyum, çok şanslıyım Evet, bence. şanslıymışsın gerçekten ya. Evet, 10 yaşında öğretmenin yönlendirmesi ve annenin desteğiyle Müjdat Gezen'den eğitim almaya başlıyorsun. Evet, Doğru değil mi bu? doğru. Yani o zamandan beri ben zaten oyuncu olacağım abi gibi bir fikrin var mı? Kreşteyken sorarlardı ya ne olacaksın? Genelde polis, avukat ve doktor ya da öğretmen cevapları çıkardı. Benden bunların hiçbiri çıkmıyordu. Ne çıkıyordu? Bilmiyorum diyordum. Ha, Yani bunların bilmiyorum. hiçbirine koyamıyordum kendime. Ben daha önce yani bu programı seyreden varsa duymuştur da ben mesela o dönem sorulduğu zaman çöpçü diyormuşum. Aa, Evet. Çünkü babaannem dışarı çıkmama izin vermiyordu çok. Dışarıda gördüğüm tek meslek grubu da çöpçüydü yani. Düzenli olarak. O yüzden çöpçü olmak istiyormuşum. bence çok tatlı. Bence de çok tatlı ama olmadım. Mesela bu saydıklarımın içinde aslında. Ama kendimiz çöpçülükte yapabiliriz sonuçta. Değil mi? Herkes evinin önünü toplasa. Dünya daha temiz bir yer olur. Evet. Sonra Sonrasında drama dersimiz vardı bizim 4. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam. En sevdiğim ders drama dersiydi. Bir de bir şey anlatırken zaten sürekli insanların taklidini yaparak anlatıyordum. Aslında taklit yapmak da değil de hani o anı yaşıyormuş gibi anlatıyordum. Öyle olunca bir de film izliyorum mesela. Filmi izliyorum ya. Sonra o sahneyi çok beğendim. Hemen odama gidiyorum. Kapıyı kapatıyorum falan böyle. Aynanın karşısında o karakter olduğumu hayal ediyorum ve yaşıyorum. Kendi kendime. hadi Evet ya. ya da mesela annemlerin yatak odası. Odaya giriyorum, duvarlara dokunuyorum. Sanki işte yıllardır gelmediğim gizemli bir ev, Aa, sen tozlanmış kendi falan. kendine. Tabii kendi kendime kuruyorum böyle. Oyunlar oynuyordum öyle. Sonra drama dersinde de en çok sevdiğim dersin o olduğunu fark ediyorum kendim. Öğretmenim de fark ediyor tabii. Diyor ki bu böyle kalmasın, kesinlikle bir tiyatro eğitimine başlasın. Annem de onaylıyor çünkü ben de zaten çok istiyorum. Ne kadar Sonra güzel ya. 10 yaşındayken işte Cihangir'e Silivri'den beni her gün taşıdı yani her hafta sonu taşıdı annem. Ne güzel. Annenin Çok- de hakkı ödenmez yani. Asla ödenmez. Peki sen ama Koç Üniversitesi'nde medya Medya ve görsel sanatlar okuyorum. bitirdin. Bitiremedim, hala. Bitiremedin ama devam ediyorsun. Devam ediyorum son sınıfı. Ha bir de son Evet, sınıfsın. son sınıfım. Bitirmeyi istiyor musun? Çok istiyorum. Ha, okey. Çok istiyorum. Orası da hayalimdi benim. Medya Öyle ve mi? görsel sanatlar. Ha. Evet. Yani şöyle konservatuara gitmek bir ara istiyordum. Sonra çok işte biraz fikir aldım ve şey dediler. Hani klasik bir bilekliğin olsun, altın bileziğin olsun derler ya. Ya da Bileklik garanti mi? bir sürü bilekliğim var. Bilekliğin olsun dediler, bunu aldım. Doldurdum burayı. Evet, altın bilezik. Kendimi güvende Genelde hissetmek ama benim için. jenerasyonumun daha çok duyduğu bir şeydi. Sende Öyle de mi? döndü Bende mü? de oldu o. Yani Çocuklar siz duydunuz mu? Altın tabii bak. bilezik. hala Bir var, beyefendi hala var. duymuş, hanımlar duymamış. Sende ne iki tane? Küpem düştü. Ha. 2 tane nasıl Söylemek oluyor? ister misin yoksa? Bakışalım mı? Ne o? Şaka mı yapıyorsun? Kim taktı? Ne? Elinde bulunsun bir altın bilezikten. Evet. Mesleğin olarak işte 2 tane mesleğin olsun, mesleğiniz bir altın var. Evet. bilezik bulunsun. Evet. İşte annem kuaför. Dedi Evet. ki oğlum elinde bulunsun. Gel Ve yazları çalış. öğrendiniz. Evet öğretti. Evet. Sonra kovdu. İkincisi, Çilingir. İşte komşumuz çilingir. Elinde bulunsun. komşun çilingir, sen çilingirliği mi öğrendin? Evet yanında çalıştım. Çok iyi. Çilingirliği öğrendim. Sen mesela kapı açabiliyorsun. Evet. Her kapıyı. Açık. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem. Evet, ondan bahsediyorduk. Faydalı bir Vallahi bilgi varmış. oldu Biz bence. ciddiye almadık. Özür dileriz. Gördüğünüz gibi Ekrem arkadaşımız saç tarayıp kapı açabiliyor. Ben
Ben de o yüzden dedim hem arkasında hem önünde kameranın. Aha. Her türlü. Peki mesela bu hiç B planı olarak hiç konservatuvar geçti mi aklından Ya okurken şöyle de? düşündüm. Sonra aynı zamanda medya ve görsel sanatlar, yani o kameranın arka kısmı, aynı zamanda yaratıcı kısım, senaryo yazmak, çekmek. Çünkü ben Müjdat Gezen'e başladığım an 10 yaşındayken amcam bana bir kamera hediye etti. Ben o kamerayla sürekli film çekiyordum. Kendi kendime bir şey yazıp kardeşimin arkadaşları, bizim komşudaki kızlar, işte hepimiz oyuncu oluyorduk. Ben de aynı şekilde. Ve çekiyordum sürekli bir şeyler. O yüzden o kısmı da merak ediyordum. Bir de o kısmı hakim olunca önünü de benim için önünü de dolduracağını düşündüm. Yani O bilgi senin orada da işine yani o yarar diye yaratıcılık kısmı, senaryo nasıl yazılır, yönetmenlik nasıl bir şeydir, bir film nasıl çekilir, yani bunların hepsini öğrenmek aynı zamanda oyunculuğa da yarayacağını düşündüm. Peki var mı planın kameranın arkasıyla ilgili? İnşallah ileride çok isterim. Yönetmenlik, senaristlik hangi öyle Çok isterim. Hangisi? Ama Hepsi mi? şu anda hepsi. Ha, Niye sınırlayayım ki kendimi? Yo, değil doğru mi? da ne bileyim İnsanlar ya. yazıp çekiyorlar, bir şeyler yaratıyorlar ya da yaratıcı olabiliyorlar falan. Bilmiyorum, çok isterim tabii Ay, ki hadi ama hani inşallah. şunu yapacağım demem zaten. Yok, Hiçbir zaten zaman erkencim, demem de. şimdi daha bir Tabii oyna canım. da ondan sonra oyunculuk zaten. çok başka, o başka. Ama isterim tabii, niye istemeyeyim? hiç estetiğin var mı? Yok. Gün içinde en çok kullandığın kelime. Ay hiç bilmiyorum. Gün içinde en çok kullandığın kelime hiç bilmiyorum mu? Hayır. Ay hiç bilmiyorum. Şükür galiba. Şükür mü? Evet. Çok şükür ederim. Melis babaannemizi burada. Tatlım benim. Biliyorsunuz 5 torunum var. Şükrediyoruz. Çok şükür de Çok araya. şükür. Gerçekten şükür Ya mü? bilmiyorum, şu an Dalga ilk geçtim aklıma o ama geldi. neden o olmasın? Flörtün ilk buluşmada ne yapsa cama karşıma araba çarpmış hemen hastaneye gitmem lazım deyip kaçarsın. Bu eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler var ya, anlatıyor böyle hani ve bir anda terapi session. Evet. Yani Ha. orada aslında kaçmam da belki bir anda değişir her şey. Ben onun Arkadaşı olursun. terapisti şeklindeki arkadaşı olurum. Anladım. Ve o biter, anında biter. Bir de bir kere başıma geldi şey var, atıyorum mal varlığı yüksek biri. Zengin. Zengin, evet. Ama işte Niye bir öyle tanesi, dedin? niye öyle bir söyledim harbiden? Tapuları falan olan bir insan. Çeşitli ruhsatları var falan. Öyle biri düşün. Çeşitli tapular. Evet. Yani şimdi o bana dedi ki bir tanesi, ya dedi şu site var biliyor musun falan. Evet dedim, biliyorum. İşte o bizim. Şu var, şu da karşıda, şu site, o da bizim falan. Oradan kaçtım. Ha, zaten oraya niye gitmiştin peki başta? Öyle olduğunu bilmiyordum. Çok romantik tanışmıştık. Ha, nasıl Havaalanı. tanıştınız? Havaalanında Evet, yani çarpıştınız mı? havaalanında, yani acayip havaalanında tanıştık tuhaf bir şekilde, böyle hani böyle O- hafif kesişirsin ya. Hı hı. Uçakta Hiç öyle kesişmedim. Bak yemin ediyorum. Havaalanında hiç kesişmedim. Özgüvenim Uçak. yok ondan. Hiçbir ondan. Özgüvenle alakası yok ya, anlık olabiliyor yani, o böyle bir gözün çarpıyor Yok, ama bende baktın şöyle çarpışıyormuş yani. Melis, o sende oluyor. Bende şöyle oluyor. Ben böyle bakıyorum. Sonra böyle dönmeye devam ediyorum ki zaten kafasını çevirmiş oluyor. Ben yüz felci olmuşum da böyle hareket ediyormuşum gibi devam ediyorum. Bende böyle oluyor. Sen de kesişiyorsun. Belki bende de öyledir. Ben nereden bileyim dışarıdan nasıl göründüğünü? Melis'ciğim az önce anlattın ya çocuğu paketlemişsin odada. Bizim Çocuğu sitemiz var, paketleyici yemeğe bilmem nemiz var falan yapmaya Ya başladım. bilmiyorum, filmlerde hep öyle olur ya, böyle alakasız bir tesadüfle tanışırsın. Alakasız bir tesadüf gibi romantik bir hikayeymiş gibi geldi ve bir yemeğe çıkayım bakayım nasıl biriymiş Evet, dedi. o boku yiyoruz Sonra hepimiz. kaçtım. Geçmişte benim Kaçtın. de yemişliğim var. Birini etkilemek istediğinde en güvenerek açtığın konu başlığı nedir? Ha, Burada söylenemeyecek bir şeyse... bence yüzümden anlamışsındır. Sen ne pis bir şey çıktın ya. Ne anladın? Biri bir şey anladı mı buna yüzünden? Evet. Birini etkilemeye çalışmam sanırım. Çok saçma bir cümle oldu değil mi? Ya Evet. şimdi mesela ben şöyle bir konu açayım da şu etkilensin, yani karşımda tamam heyecanlıyım da onu düşünemiyorum ki bile. Heyecanlıyım zaten. Ha.
Yani o an ne söylediğim bile belli değil. Evet. Bazen saçmalıyorum. Şu anda da saçmalıyorum. Hayır hiç saçmalamıyorsun. Hala haklısın. heyecanlıyım. Hayır hiç Ama saçmalamıyorsun. gerçekten ya, onu doğru. düşünemiyorum. Ben de şunu kendimkini şöyle bir düşünüyorum. konu açayım da karşımdaki biraz bir etkilensin nasıl. O gençsin diye. Öyle mi? Tabii 10 sene sonra bir daha konuşalım. Bak neler hazırlıklı gidiyorsun. Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Uyanmadım ama horluyorum tabii. Tabii mi? Herkes horlamıyor. Herkes horluyor. Herkes Horlamayan var horlamıyor mı? mu? Horlamayan var mı? Bak o prenses tabii horlamayacağını iddia edecekti. Siz kimsiniz? Siz horlamıyorsunuz. Başka horlamayan var. Belki horluyorsunuzdur, duymamışsınızdır yalnızken. Balkon komple horlamıyor mu? Ne şanslı balkon. iyi. Bravo balkon. Peki mesela horlamadığınızı nereden biliyorsunuz? Evet ben onu sordum az önce. Şahidim var. Benim de şahidim var. Aynen sizinkini anladım. Onu siz zaten gösterdiniz hanımefendi ben görmeden. Horladığıma şahidim. Evet. Ha, siz horlamasını duyuyorsan ben horlamıyorumdur diye mi düşündünüz? Çünkü horlayana uyanılıyor, bana uyanan Belki yok. çok deliksiz uyuyorsundur. Belki değil mi? mesela o İlla belki ama. seninki şeydir. Böyle. Horlayacaksın. Oh. Ver. Mesela sizinki öyledir belki. Onunki daha boğuluyor gibi. Bunlar çok fena. Evet tamam. Hiç horlamıyorsun. Hep horluyorum. Hep Hep horluyorsun. horlamıyorum ya o kadar. Ara ara değil. horluyorsun. Ara yani. Şöyle Bunu diyelim mi? tutma. Yorgunken Sıcak. horluyorsun. Yorgunken horluyorum. Aynen hepimiz gibi yorgunken Yorgunken horluyor. horluyorum. Peki sosyal medya hesabın var mı? Yok ama açacağım. Ee, Yok ama açacağım ilk kez duyduğum bir şey. Neden? Yani neden şu- yok o zaman? Hani mesela. Ben çok beceriksizim bu konularda. Kuzum saçma sen Z Hak- kuşağısın nasıl Değilim beceriksiz? Z kuşağı işte. Z miyim? Y'yim ben sonunda. 97'li. Z olmuyor. 2000'e kadar Y mi oluyor? Tabii. 3 Ben seneyle mi ya? toprak diyorum sana. Ne Toprak teknolojisi. diyorsun. Biraz Evet. kötüyüm o konularda. Evet. Yani onun için yeni bir e-mail adresi açmak lazım. Değil mi? evet. Başka bir hesap falan. Yani uğraşmak lazım ya. Biraz tembelim de o Ha, konuda. çok onunla uğraşmak istemediğiniz. Ya, Ama ihtiyaç hakim duymaya değilim. mı başladın? İhtiyaç duymaya başlamak da değil de yani bulunsun. Niye bulunmasın ki? Anladım ben seni bacım Şöyle tamam. şimdi atıyorum ya bir yere bakarken parmağım çarpmasın. Çok bakan bir insan da değilim ama bakasım tuttu diyelim ki. İlgimi çekti. Çarpmasın parmağım. Peki kirli sepetinden hiç tişört ya da çorap giydin mi? Yok onu yapmadım. Onu Hiç yapmadım. kimsenin gülmediği bir espriye kahkaha atarak güldüğün oldu mu? Çok belli değil mi? Hiç değil. Hepsi çok komik espriler. Pardon. Çok özür dilerim. Peki Çok hiç pardon. sevgilinden ayrılırken sorun sende değil bende sen mükemmelsin dediğin oldu mu? Tabii ki. Sorun peki sende miydi? Değildi bence. Kurtulmak için mi yaptın? Ya hayır ya şöyle bitmişti artık. Bittiğini de anlattım ama yani sorun... Söyledim bunu da ya. Aradan kaydı bu da evet. Ama demek ki sorun bende olduğu da olmuştur yani. İlişki Evet. bu sonuçta. Aynen. Evet. Sorun sende değil Dedim. Herkes demiştir onu da ya. ben demedim ya. Hiç mi demedin? Yok. Karşındaki insan kırılmasın diye falan. Karşımdaki insan kırılmasın diye bu kadar bomboş bir şey demedim tabii ki. Daha mantıklı doğru. İnsan gibi konuştum karşımdaki Doğru. kırılmasın diye. Sorun sende değil bende. Batıl inancın var mı? Yok. Hiç sarhoşken gönderdiğim bir mesajı sabah okuyup hay kafama sıçayım dedin mi? Sarhoşken mesaj göndermem ki. Öyle mi? O kadar iyi bir özellik ki. Bunun tadını çıkar. O zaman çok şükür. Peki sarhoşken mesaj gönderip kafama sıçayım diyen var mı? Oho geldi. Değil mi? Ben yani zaten o zaman atmıyor muyuz mesajı abi biz? Ya ben mesela biz normal insanlar. Biz daha ver telefonu ver. Şimdi konuşacağız. Ya o zaman yoksa normalde atmıyorum ben mesaj. No. Evet. O yüzden yani sana helal olsun. Hiç konu hakkında fikrin olmamasına rağmen sırf ortamda muhabbet dönsün diye atıp tutar mısın? Yani Evet. şöyle hep dinlerim ve bilmiyorsam da bilmiyorum derim direkt. Evet. Ben bilmiyorsam da bilmiyorum demem mesela. Orada da öyle Ha, bir o da götüm. güzel. Çay koyuyorum. Çay koyuyorum.
O benim. O benim. Sanki orada her şeye hakimmişsin gibi görünüyor Bundan sonra orada. bende de bilmiyorum. Ben Yok, kaptım bunu hiç senden. sakın deme. Peki yurt dışında nasıl olsa burada kimse Türkçe bilmiyor ya deyip atıp tuttuğun oldu mu? Oldu. Yakalandın mı? Yakalandım. Ama inan hatırlamıyorum çünkü çok küçüktüm, 15 yaşındaydım. 15 yaşında. Evet, dil okuluna gitmiştik. Ya nereye? Evet, Brighton, İngiltere. Ha? Orada o zaman işte böyle bayağı atıp tutuyorduk zaten, kimse duymuyor falan diye küfür ediyorduk falan. Sonra bir anda yan masada Türk çıktı. Ha, Ama onlar da 15 devam yaşında etti aynı bir şey olmaz. şekilde. O yüzden Bir şey problem olmaz yoktu. 15. Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Neden? Şimdi ahlaki olarak çok çatışma Geç yaşadım. ahlaki olarak. Melis. Okumam ya. Şimdi benimkini okusa ben çok rahatsız olurum. Evet. O zaman ortada bırakma. O bir. Ya ben İkincisi. bir kere not buldum. O zaman üniversitedeydim. Ve ilk aşık olduğum kişi falan da. Ay. Odasının içinde not buldum ve bayağı belli, özel bir şey yani. Güzel, gülüş bir şeyler yazıyor. O mu yazmış? Ona mı yazmışlar? Ona yazılmış herhalde. Ve ben araba anahtarı ararken şöyle buldum. Direkt şöyle kapattım. Sonra unuttum. Yani Unuttun. Ya bilinçaltım galiba onun, yani şöyle kapattım, dedim ki ben bunu okuyamam. Bu onun özeli Ha. dedim. Ve bilinçaltım onu yok etti sanırım. Ay. Unuttum. 3 gün sonra rüyamda gördüm bunu. Kalktım ağzına bir vurdum çocuğa. Aynen. Evet. Ve bitti. Bitti. Rüyanda gördün, uyandın, ilişkiyi Evet, bitirdin. vahiy indi bana. Sorun sende değil, bende. Peki Evet. Bulsa okuyacak olan var mı? Ben de okurum. Siz de Gerçi okursunuz. her an fikrim de değişebilir şu an. Değil mi? O zaman çok küçüktüm. O zaman 19 yaşında falandı. O şeyden ben mesela... Şimdi 24 oldum. Bir yol kat etmişimdir. Okurum mutlaka. Teşekkür ederim. Yani karşımdaki insana göre okuyup okumayacağım değişir. Mesela okumazsam götüm yemediği için okumam. Ha, korkmaktan. Evet, yani başıma iş gelir. Ben bunu okursam bilirsin çünkü ya, yani ben o günlüğü okursam çok üzüleceğim diye bilirim yani. Ama onun da ağırlığını taşırsın ya sonra. O da çok kötü bir Yo, şey. yani zaten o ilişki bitmeye Cahillik mahkumdur ya mutluluktur zaten. mu yani? Hayır, zaten o sana şeyi fark ettirir, yani o ilişkinin yürümeyeceğini. Ha. O Zaten zaman zaten kararını güvenmiyorsundur, alırsın. aynen. Okumana Evet. gerek kalmadı. Ama öbürünün diyorsun. mesela tamam biz zaten tamam ben okurum yani, en azından dalga geçmek için okurum. Ne yazmışsın lan falan. Ben de fikrimi değiştirdim az önce zaten. Okudun sen de değil mi? Hanımefendi seni ikna etti. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Bundan Aynen. sonra okuyorum. Aynen. Ona göre yazın. Aynen. Bundan sonra da sevgililerin bunu biliyor Evet. olacaklar. Çaktırmadan bak dendiğinde çaktırarak bakanlardan. Çok. Vallahi mı? Çok. Nasıl yani ya? hayatta ne kopya çekebilirim, ne çaktırmadan bakabilirim. Çok. Ya anında yakalanıyorum. Hemen diye bakıyor musun? Böyle bakarım direkt. Bir de zaten kopyada da çok kötüyüm mesela. Yakalandın mı hiç? Yakalandım. Ha bir de. Yakalandım. Bir de en önde oturuyordum zaten. İlk defa kopya çekmeye çalışıyordum. Hiç kopya çekmem. Bayağı çalışkan bir öğrenciyimdir ben. Ama böyle en önde oturuyorum. Bir tane ders var. Çok kötüyüm yani o konuda. Matematikle alakalı bir şey. Zaten sayısalım çok kötü. Bir tane çocuk var arkadaşım. O sağ olsun beni bayağı çalıştırdı falan. Biz birlikte girdik sınava. Yanımda oturuyor. Dedi ki sen benden dedi geçirirsin böyle. En kötü dedi şey yaparız. Böyle bir değişiriz kağıtları falan. Ben de dedim tamam da ben yapamam. Nasıl yapacağım ki ben onu falan. Yaparsın dedi ve ben bayağı, çocuk şöyle yapıyor ya, elini de böyle koymuş çok belli olmasın diye, zaten dip dibeyiz. Şöyleydim. Oo. Ama. Beni aldı oradan. Alır tabii. hoca. Yani çok kötü. Sonra patladın. Bir daha da çekmedin kopya. Patlamadın da. Şey dedi, tamam devam et dedi, ayrı oturun dedi. Geçtim dersten. Dersten geçti. Tabii. Kısmetli kız annem, ne yapalım? Yani yoksa biz olsak okuldan atarlar. Peki Ama gizli bu gizli... huyumu geliştireceğim. Hangisini? Çaktırmadan bakmayı. Neden geliştireceksin? İhtiyacın mı oluyor? İşimize yarar. Niye yaramaz? Nerede işinize yarar? Niye yaramaz? Böyle daha yaklaş. Ne planlıyorsun acaba yani? Gizli gizli magazin takip edip ortamlarda asla bilmiyormuş gibi davranır mısın? Yok, gizli gizli etmem. Ederim. Edersin ve havasını Ama atarsın. bir kere bilmiyormuş gibi yaptığım falan oldu. Çünkü çok böyle o an böyle alevli bir şeydi falan. Aa öyle mi olmuş? Yaptım. Ama Girmemek onun için. dışında evet, girmemek için, Ha. yorum yapmamak için asla. Ama onun dışında gizli gizli etmem ya. Magazin zaten Herkes rahat rahat konuşuluyor. artık. Evet. Konuşulan bir şey. Kendinde en gıcık olduğun huy ne? Kendime
çok işkence yapabiliyorum. Net, Çok tamam. yargılarsın. Ha, evet. Ama acımasızca yargılarsın. Evet, genelde Onu öyle çok oluyor. fazla yapabiliyorum ve bayağı yerin dibine sokabiliyorum kendimi. Evet. Sonra oradan O kim kötü. çıkarıyor seni? Annem, Ha, güzel, iyi bari. Hangi durumda bugün Melis'e yaklaşmayalım deriz? açsam Haydi al. Senin de mi şekerin düşüyor? şekerim düşüyor direkt. Aç mısın şu an? Değilim gibi. Ama bir şey değil mi? Göbeğim çıkmasın diye çok az yedim bugün. İnşallah çıkmamıştır. Senin göbeğin çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Vallahi. Çıkıyor. Yani bayağı az yedim. Çok hafif yedim. Çok zarifsin. Biraz da aç Ay, Ben olabilirim. kendi göbeğimden bahsetmek isterdim şu an. Evet. Seni birinden soğutan, daha da gözüm görmesin dedirten özellik nedir? Yalan. Ha. Affetmez misin yalan? Affetmek değil de o kişiye karşı bütün bakış açımı değiştirir ve davranışlarımı da değiştirir. Ve onu gördükten sonra o kişiye dair kendi yarattığım gerçeklik de yıkılıyor. Öyle olunca ilişkim aslında kopuyor. Yani küsmek de değil, affetmemezlik de değil ama belli bir seviyede kalıyor bundan sonra, eskisi gibi Anladım. olmuyor. Yani gol yememek için önlemen Evet. lazım. Peki en iyi arkadaşın olmasının 3 sebebi nedir? En iyi arkadaşımın en iyi arkadaşım olmasının 3 sebebi. Nedir? Ben de düşünüyorum ha, herkes. Çok zor sorular herkese bunlar. Bana mı öyle sorduğumda- geliyor? Yo zorlar. Çünkü çok böyle hani 3 tane şey sıralaman gerekiyor yani ya. bir aklına gelen ilk Belki. üçü. Ben şimdi sana sorarken kendim Aynı de dili düşünüyorum. konuşabiliyoruz Türkçe yani mesela. Türkçe, evet. Ana dili Türkçe olsun, bir. Mantıklı. Başka mesela dürüst olsun falan Göz ama göze çok- bakabiliyoruz Göz falan göze diyormuş. onu zaten. Ne? Sırsak. Sırsa, Evet. güvenilir. Güvenilir olsun. Aynen. Kesinlikle. Öyle zaten. Evet, ona ihtiyaç bir de var. yani böyle saçma sapan espriler birbirine takıldığında da alınmamazlık vardır ya hani. Ha. Çünkü bilirsin karşılıklı Mesela o niyetinin saçma kötü sapan espri olmadığını. mesela bir örnek verir misin? Yani ne bileyim yaptığım bir şeydir. Ya şu an çok soyut konuşuyoruz. Evet Hepsini farkındayım da konuşamadım, evet. zaten anladım ben seni de o Ya şakadan böyle hani örnek mesela verebileceğim diyelim ki diye. rezil bir duruma düşmüşsündür sen Aha. ve ben onunla sonrasında konuşurken bir anda dalga geçerim ama bazı insan alınır. Ha, ama böyle çok şeyden. yakınsan alınmazsın. Yani çok yakınsan alınmazsın ya da Ben çok karşındakinin yakınken de niyetini alınırım. bilirsin. Niyetini bilsem de alınırım. Hatta sen ağzını topla bak falan yaparım. Hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu? Oldu mu? Oldu. İsim mi vereceksin? Saçmalama. Ay, yok sakın, artık. sakın bak sakın. Yok hayatta yapmam öyle Gözünü bir şey. seveyim. Oldu. Oldu. Peki yakın geçmişte mi? Sakın buna cevap verme. Asla. Sakın cevap verme. Sakın cevap verme. Ha? Çünkü bakayım şey yapacağım gözünde görüyorum yani. Laps diye söyleyecekmiş gibi bir şey. O yüzden Direkt masaya aynen oturuyormuşum tabii. değil mi? Sizce de öyle değil İşte mi bu. diye. Ama tam bir şey değil mi? Peki o zaman Melis sizce de yeterince dürüst müydü? Takvimler 2016'yı gösterdiğinde hayat bazen tatlıdır'a başlıyorsun. Evet. Senin yıldızının parladığı iş bu mu? İlk projem o benim Ve zaten. bundan sonra yükselerek devam mı etti her şey? Evet, çok şükür. Maşallah. Evet. Peki ailece kutlama yaptınız mı? Tabii ki yaptık. Ne yaptınız? Tabii. Diziyi izleyip Ha. birlikte kutlamak yani. Evet, Başka bir ben şey niye yapmadık. daha ne hayal ettim acaba bunu sonra? Konfeti patlatıyoruz. Disney'e gittik falan. Peki sen zaten işaret dili öğrenmek istiyormuşsun. Evet. Tesadüfen de bir işte işaret... Leke'de evet. Evet, Leke'de de işaret dili kullanan birini oynamışsın. Nasıl gelişti o süreç? Yani şöyle oldu. Bizim okulda işaret dili dersi vardı ve seçmeli ders olarak geçiyordu. Ben çok istiyordum. Belki dedim ve kontenjan tamamen doluydu. Öğretmene gittim. Şey dedim işte hocam ben oyunculuk yapıyorum aynı zamanda. İşaret dilini öğrenmem belki de böyle bir rol gelir bana dedim. Beni lütfen alır mısınız +1 olarak dedim. O da tamam dedi. Ve aldı beni. Derse girdim ve derse girdikten 2 hafta sonra falan Leke geldi bana. Falan. İşaret Aa. dili. Evet. Ay, ne kadar güzel. Çok acayip. Peki hala Çağırmışım aklında herhalde mı? gerçekten. Çok az. Unutuyorum mesela. Bizim- Unuttum. Böyleydi. Ha. Bizim Yok. de Umay biliyor musun? Evet. Ay çok tatlı. Evet. Çok uzun zamandır görmemiştim, heyecanlandım. Ha biraz. fotoğrafa Evet, diyorsun. bu Ben lekedeki Umay'ı bir yerde fotoğraf. Umay'ı gördü de çok tatlı. Çığlık atıyor sonra. Umay neredesin?
Umay burada ya. Gel Umay gel. Ekrana yaslandı gördün mü? Buradayım. Gelsene. Ben çok unuttum ama. Çok bu unutmuş, doğru mu söyledim bu hatırlatalım. arada? Bu unutmak mıydı? Evet, unuttum. Bu hatırlanmak mı? Hatırlamak mıydı yoksa? Sen çok teşekkür ediyoruz Heyecan- Umay. Heyecan da şöyle bir şeydi galiba. Sallıyor da olabilirim şu an. Merhaba. Gibi. Merhaba. Merhaba. Onu hatırlıyorum. Merhaba. Evet. Seninle tanıştığıma çok Çok memnun oldum. memnun oldum. Şu olmak, şu insan. Çok teşekkür ediyoruz Umay. Hiçbir işe yaramayan bir sahne şeysiydi. Süper. O an tabii bu arada başta çok zordu işaret diliyle sahneleri oynamak. Çünkü yeni bir dil öğreniyorsun. O dil tamamen doğal olarak akmalı. Evet. Yani asla düşünmemen gerekiyor. Full işaret dili dersine gittik. Yani oradaki okuldaki aldığım ders tabii ki etkili olmadı. Ercüment hocamız vardı çok tatlı. Onunla birlikte işte Tuna oradaki de. Tuna ile birlikte biz sürekli işaret dili çalıştık ve bütün sahneleri işaret diliyle çalışıyorduk. Ondan sonra sette çekiyorduk. Çok Ama güzel ya. Ne, Çok güzel bir şey. Tabii insan çok çabuk unutuyor. Yani dili olsun kullanmayınca ama en unutuyorsun ya azından hemen. şimdi böyle bir altyapın var yani. En azından altyapın var, hatırlamayı- Aynen evet, çok hızlı evet. olabilir. 2017'de de Siyah İnci dizisindeymişsin. Sonrasında 2 tane bağımsız filmde oynuyorsun. Tilki Yuvası ve Dünya Hali. Sonra Bizim İçin Şampiyon ve Mucize 2 filmi. Bayağı lambur lumbur iş yapmışsın yani. Peki ana akım, sinema, işte bağımsız film, dizi oyuncu bunların farkı var mı oyunculuk yaparken? Yani bence oyunculuk olarak yok ama yani şöyle bir farkı var. Sonuçta filmde başını biliyorsun, sonunu biliyorsun. Hikayenin bir de tamamen hikayeye odaklanılıyor ve o filme odaklanılıyor ya. Yani mesela dizide nereye gideceğini bilmiyorsun. O karakterle birlikte yaşamaya başlıyorsun. Tabii filmde de öyle de. Sonuçta 30. bölümde ne olacağını bilmiyorsun. Evet. Bambaşka bir yere gidebiliyor, karakterin ölebiliyor ya da karakterin bambaşka yerlere evrimleşebiliyor. O heyecan da çok güzel bir şey bence. Çünkü Evet. sen karaktere bir şeyler katıyorsun, karakter sana bir şeyler katıyor. Dönüşmeye başlıyorsunuz. Hikayeyi de etkiliyor bu. Ve o bilinmezlik de çok güzel bir şey bence. Bir yandan bir heyecan katıyor. Ama filmde de tabii her şeye hakim olup öncesinde sonrasında ne olduğunu biliyorsun. Öyle olunca bir sahnenin duygusunu kurarken öncesinde şöyle oldu, sonrasında da şuraya taşıyacak. Bu karakter böyle bir dönüşüm geçirecek derken çok daha hakim olabiliyorsun ve o filme çalışmak için, filmde daha çok vaktin oluyor tabii Evet. ki. Karakteri çıkarmak için, çalışmak için. Ama bence bir oyuncu için ikisi de çok ayrı, çok Tabii, güzel. yani ben ayırt teknik etmem farklılıklar yani. Evet, teknik belki olarak farklı vardır olabilir ama onun ama dışında meslek aynı meslek. yani. bence de evet. Peki ikisi de çok ya güzel. istiklal ya ölümle ilgili paylaşımlarına baktığımızda senin dönem işlerine ayrı bir ilgin mi var diye seviyorum. düşündük biz. Daha mı farklı normal işlere Yani göre? şöyle dönem teknolojinin daha az olduğu bir şey ya. Duygular daha sıcak. Birebir ilişkiler daha kuvvetli ve her şey çok daha taze. Yani şu an günümüzde öyle değil. Daha tüketim toplumuna dönüşmüş haldeyiz ama orada mesela ne bileyim aşklarda ya istiklal ya ölümde öyle bir şeyimiz vardı. Ya da arkadaşlıklarda, dostluklarda bana daha güçlü, kuvvetli geliyor. Bir de o dönem kıyafetleri, kostümleri yani bir masalsı da geliyor. Keşke ben istiyorum ki yani o dönemlerde yaşamış olmayı çok isterdim Ya. açıkçası. İsterdim. Biraz romantik bir tarafım duygusal olarak var sanırım yani öyle romantizm değil de Anladım. duygusal olarak. Bir de yani çok seviyorum, çok büyülü geliyor bana. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la başrol oynuyorsun. Ve tabii benim canım arkadaşım Gözde Seda Altuner'le. Evet. Nasıl peki ekiple aranız nasıl geçti? Çok iyi. Sezonunuz. Çok güzel geçti benim için ve Cansu'da, Caner'de, Gözde'de ve bütün ekip, bütün oyuncular gerçekten çok tatlıydı. Ya, hakikaten çok güzel geçti benim Peki için. bu rol senin için yani diğer oynadığın rollerde de derinlikler tabii ki var. Sen sıradan rol pek oynamadın ama burada mesela fazla katmanlı diyeceğim de hava yapıyormuşum gibi olacak. Öyle değil. Çok fazla şey başına gelmiş bir genç kadını Evet. oynuyorsun. Yani hem yuva yıkmış diye tanımladıkları ama evli bir adama aşık olmuş, gönlünü kaptırmış bir kız. Hem sonrasında da aldatılan bir kız. Yani hepsini birden yaşadığın İlişkinin bir... başından beri aldatılıyor aslında. Evet. Peki, yani bu mesela sana ağır geldi mi hiç çalışmanın herhangi bir döneminde? Tabii ki ağır geldiği zamanlar oldu. Bazen
psikolojimi etkilediği zamanlarda oldu. Ama bence çok şanslıyım böyle bir karaktere hayat verebildiğim için. Bir de dedim ya, dönüştürüyor. Sen de karakteri dönüştürüyorsun, karakter de seni dönüştürüyor. Ben derinde bunu yaşadığımı düşünüyorum. Bir de çok zor hakikaten. Yani hem saf bir şekilde aşık, yani adamı o kadar aşık ki ve yani şey değil, başka hiçbir şey düşünmüyor. Tamamen şeye inanıyor, yani adam karısıyla mutsuz, boşanmak üzere. Sırf çocuğu yüzünden katlanmak zorunda. 22 yaşında onunla tanıştığında. Tamamen inanıyor adama. Komple aşık oluyor ve kendi hayatının merkezine Volkan'ı koyuyor. Ve kendisinden bile daha önemli ki yeri geldiğinde doğurduğu çocuktan bile daha önemli hale geliyor Volkan. Çocuğunu bile kullanabiliyor yani. Çünkü yok oluyor mesela, herkes çocuğunu bırakıyor sonuçta yok olduğunda. Onun riskine bile giriyor ve bir şekilde derinin içindeki, ne denir ona, canavar mı denir? O savaştığı sırada. Çok uzun anlattı değil mi? Yani ben derinle başka bir şey yaşıyorum. Derin de özel ya bence. Derini çok anlatırım. Bence de özel. Ben de onun için o sormaya Ama çalıştım ama yani ne bileyim çok derin karmaşık belgeseline şeyler çevireceğini. Ama ellerine sağlık. Biz bayağı başarılı buluyoruz. Yani biz Öyle mi? ekipçe başarılı buluyoruz. Umarım seyredenler de başarılı buluyordur. Umarım. Kiminle PSM'de akşam yemeğine gitmek isterdin? Romantik bir akşam yemeği. Ve sana şimdi seçenekler sunacağız. İlk seçeneklerimiz, Selahattin Paşalı'yla mı yemeğe gitmek isterdin? Yoksa Alihan Aracı'yla mı? Ay nasıl seçeceğim ben şimdi? Alihan benim ilk partnerim. Evet. Selahattin. Selahattin'le de Leke'de oynadık. Evet. Ay ikisini de çok severim. Nasıl seçeceğim? İşte birini Onu bu daha çok... tarafa- Sanki yan yana fotoğraflarını Aynen. koymak istedim. Alihan var şu an ekranda. Alihan var Alihan ekranda. mı Selahattin mi? Hadi Selahattin olsun. Selahattin'le devam ediyoruz. Selahattin'le mi yoksa Burcu Biricik'le mi? Burcu'yla. Neden? Çünkü Burcu'nun enerjisinde ayrı bir hayranlığım var. Tanımadan önce de hayrandım Burcu'ya. Tanıştım, sahneyi oynadık birlikte, daha çok hayran oldum ve kendi karakterini de çok sevdim. Aşırı tatlı bence Burcu. Bence de öyle. Burcu'yla devam ediyoruz. Burcu Biricik mi yoksa Özge Özder'le mi? Ya şimdi ne zor bir şeymiş bu ya, seçim yapmak. Evet. O zaman Özge ile devam edelim. Neden? Çünkü tutarlılık bizim işimiz. Evet. Özge Özder mi yoksa Kristen Stewart mı? Özge çok özür dilerim. Kristen'la gideceğim çünkü ergenliğim burada. Tam da Twilight'ın fotoğrafını Evet, koymuştum. özellikle Kristen'la öyle gidiyorum. Bir de yapmıştır. Kristen'ın kendi Yapan. halinde de rock'n'roll ya, böyle değişik bir kız Kristen. Kristen evet, biraz Evet, değişik bir kız. bir kafa. O yüzden Kristen. Çekici bence, evet. Çekici bence derken, aynen anladım. Merak ettim Aynen, merak etti kızımız. Kristen'ın. Kristen'la devam ediyoruz. Kristen Devam Stewart mı? Nazlı Bulun mu? Ya Nazlı. Nazlı özür dilerim. Kristen'la devam ediyorum. Nazlı burada zaten, onunla yemek yedik. Nazlı birlikte yeriz. Kristen mi yoksa Jamie Dornan mı? Jamie Bitti. Dornan. Şu an Kristen'a olan merakım bitti. Evet, başka Jamie merakların ile devam ediyoruz. olduğunu anladık zaten nefesin kesilince. Jamie ile mi yoksa Baksana Tuğçe Açık Gözle mi? Bunu bir şey söyleyeceğim. Sen seç, öyle söyleyeceğim. Tuğçe, seni çok seviyorum biliyorsun. Jamie'yi seç dersin zaten bana. Jamie'yi seçtik. Jamie, Biliyorum, biz öyle de. genelde bok gibi fotoğraflar koyarız. Bu bok gibi değil. Evet, Bu- ben de tam ondan bahsetmek istiyorum. Belli ki Cansu Jamie Dornan'a hasta. O yüzden bu fotoğraf var. Gerçekten iyi fotoğraf diye koyduğunuz boyun Bence- fıtığı fotoğrafı. Efendim, ateş bizi mi çağırıyor? Aynen. gibi. Yine Allah yoklukla terbiye etmesin, amin. Peki, Jamie mi Zor bir yoksa dönem bence. Dave Patel mi? Jamie. Jamie ile devam ediyoruz çünkü konu kapandı senin için galiba. Biraz daha bakayım ama canım, hemen kapatmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Jamie'yi geri göster her seferinde. Hatırlayın bir. Peki Jamie mi yoksa Erdem Şanlı mı? Erdem özür dilerim ama Jamie yani. Herkesten özür Erdem'i dileyerek de gidiyoruz. severim. Jamie mi Henry Cavill mi? Bu Kim çok dedi zor Jamie? değil mi yani?
Jamie dedi. Kim Cem dedi? Neydi sizin adınız? Ender. Ender Hanım kendine dedi Çok belki memnun oldum. Cem. Cancağızım sen. Ya bir şey diyeceğim, yalnız burada da bıyık çok yakışmış. Bıyık erkeğe bir ayrı bir hava katıyor sanki, değil mi? Cancağızım ikisinde de var da şey Ama gibi hayır, duruyor. bak bu kirli sakal bütün orada bak bıyığı Aa bırakmış tabii biraz. bu pala bıyık ya. Saçı falan düşmüş. Yani Şu çorba Harry girer harbi arasına. güzelmiş aslında. Harry abi mi? Aman Harry Bilmiyorum. Bey mi? Dur acele etme ya. Sonuçta hayati bir karar. Bir daha bir Harry'e geçebilir Harry'i bir miyim? daha göster anasını satayım. Harry diyorum. Harry'nin bu halini istiyorum ama. Tam Harry'nin bu. bıyıklı Harry. Bıyıklı Peki Harry. bıyıklı Harry mi yoksa Mahsun Kırmızıgül mü? Yani Mahsun hocamı çok severim. Gerçekten Mahsun Kırmızıgül'ün de bıyıklı bir fotoğrafını koysaydınız bari. çok severim Harry Mahsun Bey'le hocayı de. ama Henry ile devam ediyoruz. Tabii ki yani. Harry mi yoksa Natalie Portman mı? Natalie Portman'a bu kadar etkilenmiş olamazsınız. Natalie Portman'a hayranım ben. Aa evet. Ve Natalie Portman o zaman. Ne? Ay elin Natalie ayağın... Portman. Tövbe estağfurullah. Bu kız da Henry ne kadar özür yüksek. dilerim. Özür diledi. Özür diledim Henry'nin ya, Henry de gözleri çok yaşlı. Natalie Bıyığıyla burada. bıyığını böyle yaparak gidiyor. Tamam abi. Bıyığı Yapıyor. Natalie ile mi Bıyığı gidiyorum? varsa ancak bunu yapıyorduk. Natalie ile devam ediyorsun. Peki Natalie Portman mı, Gözde Seda Altuner mi? Ya Gözde. Of. Gözde bir şey demez. Gözde gelmedi bugün. Cilt Gelmedi. bakımı varmış dedi. Aşkım dedi, annen güzelleşiyor dedi. Şu an dedi gelemem dedi. Çok özür Gerizekalı. dilerim dedi. Gözde beni ektiğin için Natalie ile gidiyorum. Aynen yoksa senle gelecekti Gözde. Yoksa senle gelecektin Peki tabii ki. Natalie Portman mı, Brad Pitt mi? Aa. Natalie Portman. Neden? Ama Natalie ayrı bir hayranlığım Çünkü var yaşlandı yani. diyen kim? Kim o? Siz yalnız mıydınız? Değilsiniz. Ondan rahat konuştum. Şimdi Brad Pitt'i niye seçmedin? Natalie Portman'a ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten Black Swan'dan beri. Black Swan'dan beri. Güzel. Swan. Swan. Ben Cezayirli İngilizcesi konuştum. Şimdi aksanım var. Aksa. Kusura bakma. Natalie Portman mı yoksa Cansu Dere mi? Cansu Dere. Vay Cansu ne güzel. Zere. Cansu Zere. Cansu'nun güzel çıkmadığı bir fotoğraf Nasıl? yok. Bak bu Evet, yok, evet. Bizim Cansu götlüğünü aramıştır kötü fotoğrafı. Ama maalesef Cansu Yok. Dere'nin kötü bir fotoğrafı yok. Evet. Natalie diyeceğim. Natalie Portman mı, Chris Hemsworth mı? Kim o Chris? Helyum yutmuş bir tanıdığım. Nerede Allah olduğunu Allah. Balkonda Balkon. mı sen? Chris'i görünce. Chris'i görünce helyum yutmuş gibi oluyor. Bu mesafeden. Okey. İnşallah yan yana gelebilirsin karşım. Ah canım kardeşim. Tanırsam senin ayağına getireceğim. Natalie mi Chris mi? Chris. Chris'le devam ediyoruz. Tabii ki. Peki Chris mi yoksa Bora Cengiz mi? Bora. Chris. Tabii Aa, ki. ama. Bora seni seviyorum. Bora, Bora da. seni seviyoruz. Bora yani. Seni seviyorum. Ya Bora da çok tatlıdır. Çok o yüzden tatlı. asla alınmaz bana Aa, zaten. yok, Ben alınmaz. Chris'le devam ediyorum. Chris'le devam ediyoruz. Chris mi Jason Statham mı? Jason Statham değil ki Jason bu. Momoa bu. Bu benim en sevdiğim. Bu benim en sevdiğim oyun. Güneşim, yıldızım bir şeyler. Jason Momoa. Bir şey değil mi? Bu adam çok tatlı bir adam ama. Aşırı tatlı. Çok komik bir adam bu. Bence de öyle.
Yani komik. Bir şey diyeceğim. Jason Statham mı Jason Momoa'yı mı Şu an düşünüyorum? Momoa'ydı. Ya bu da aşırı komik bir adam. Aynen. Bir de Game of Thrones konuşursun sürekli. Aynen ben tabii bununla yan yana gel. O cüce vardı. Oraya kalesi var. Falan diye konuşurum. Hep onun sohbetini eder. O yüzden bence Jason Momoa'yı seç. Biz de yanınıza girip dalga geçelim. Diğerini söyleyemedim. Evet, sendeyiz. Nasıl bir yemek olacaktı bu? Nasıl bir yemek istersiniz? DSM'de mi dedi? Nerede istiyorsan oradayız. Konseptimiz neydi? Sen ne arzu ediyorsun? Sizce? Sizce mi? Evet. Emel Chris Hanım ya. da Chris'ten de Chris değil mi? ayı dedi. Ve Chris'le Ben de- devam ediyoruz. Chris Peki dedi. Chris mi, Jason- Armie Hammer mı? Ya Chris tabii ki. Neden tabii ki Chris? Ya ama Chris'in yani şimdi Bir başka dakika. başka bir çekiciliği var. Evet bu adam güzel bir adam ama aura denen başka bir şey var. Chris'te. Chris'te aura var. Bundakini göremedin mi aurasını? Gördüm. Gördün. Diğerininki bana daha çok Diğerinin- hitap etti. Armie Hammer da insan eti yiyormuş. Duydunuz mu onu? Ne? Evet. Öyle haber çıktı. Gerçekten. Valla. Call Me By Your Name'de oynadı da herkesi ne iyi oynadı falan dedi de sonra insan eti yiyormuş. Evet. Tedavi görecekmiş ama öyle de bir açıklama yaptı sağ olsun. Neyse yırttık bak sen zaten istedin yemekte belki senin kolunu Bunu yiyecekti. niye koydunuz o zaman buraya? Ha? İnsan eti yiyorsun. İnsan eti yiyorsa Bunu niye yem koy? diye mi gönderiyorsunuz yemeği? Yok ya önüne başka insanın etini koyacağız diye düşündüm. Birini ben Jason Momoa'nın götünü koyarız. Bunun önüne senin önüne de bir yarım kilo pirzola koyarız yersiniz diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Allah yarabbim şuna bak. Evet maşallah. Peki Maşallah. Chris mi yoksa Burak Sergen mi? Aa Burak abim canımsın ama Burak abi der ki bana Evet. kızım Evet. salak olma. Aynen tabii ki. Tabii Hadi. ki öyle der. Chris'le devam Chris'le ediyoruz. devam et. Chris mi Jared Leto mu? Ay ne diyorsun ya? Vallahi Çok severim. ya. Çok severim evet. Aa. Ama kafamdaki konsept yemeği değiştirdiğim için Evet, Chris'le Chris'le devam et. ediyorum. Bu biraz ımsık bir tip. Sık ne demek? Hiçbir fikrimiz yok. Bu. Jared Bunun gibilere ımsık diyor. ımsık. Jared ımsıklığın yüzünden kaybetti. Imsıklıktan kaybettin Jared. Bunu düzelt. Peki Chris mi Yeliz Kuvancı mı? Yok Yeliz beni direkt gönderir Tabii zaten. tabii Yeliz'i Hadi. buraya koymamız bile hata. Chris mi yoksa Ryan Gosling mi? Ay ne diyorsun? Bak bu adamı da çok seviyorum. Ya ben de seviyorum da bunu yine bak optik problemli Bir şey diyeyim mi? fotoğrafı. Ha. Ha optik problemli evet. Evet birisi Kaşını kalk gidelim falan diğeri bok kaldırmış. yeme otur diyor. Tuhaf bir Evet. fotoğrafı. Evet. Chris mi Bu Ryan? adam da sempatik, sıcak yani. Değil mi? Tamam o zaman. Allah. Hep birlikte gidiyoruz. Gelmek ister misin? Ben nereye geleyim o masaya gelinir Sana da mi? bir tane seçelim. Ben yok ben hallederim sağ ol. Sen ben Ryan diyor abla. Ryan boku yedi. Ablacığım. Ryan'ı mı seçiyorsun? Evet. En son söyleseydik ya. Ryan dedi. Ryan mı? dedik. Ryan'la devam ediyoruz. Ryan'la devam. Ryan mı Robert Pattinson mı? Bana Yine sana saat koydunuz, gösterdi. biliyorum işte ya. Olmaz bir şey değil mi? Bugün bir şey diyeceğim. Hah. Bugün bir tane şey gördüm. Robert demiş ki Türk kızlarını çok severim. Yeter ki İngilizce bilsinler. Öyle Burada- yanıma gelsinler. Buradan Robert'a sesleniyoruz. Robert. Öncelikle. Önce sen Türkçe öğren, sonra böyle açıklamalar yaparsın. Sonra ama yine ısrarcıysan Melis İngilizce biliyor. Bunu çevirip Robert yollamayan aldın İbrahim mı? terbiyesizdir. Hadi bakalım. Peki Robert mı Enis Arıkan mı? Ya Enis. Geç Enis ne beni Enis? Robert'a gönderir. Tabii, Herkese de gönderir diyorum. Enis'e bak ne tatlı. Robert mı Elizabeth Moss mu?
Artık Robert'ı atalım ya. Tamam, sinirlendim az önce. Evet. Elizabeth'le devam edeceğim. Elizabeth'le devam Muhteşem bir kadın bence. Muhteşem bir kadın olduğu için Elizabeth'le devam ediyoruz. Peki Elizabeth mi Caner Cindoruk mu? Caner mi? Caner'le yemeğe çıkarız canım, ne olacak? Caner'le her Evet. gün beraber çalışıyoruz. Evet, Elizabeth'le devam ediyoruz. Elizabeth mi, Rami Malek mi? Ha. Rami Malek mi ya da Kurbağa Prens mi? Bu adamın daha doğru düzgün bir Bir fotoğrafı şey yok mu? diyeceğim, ben yalnız Elizabeth yemek konseptim değişti. Elizabeth'e geçtim bir anda. Ha. Robert'ı gönderdim. Artık o senin bileceğin iş. Evet, Evet. bitti. Evet. Elizabeth mi, Rami mi? Elizabeth'le devam edelim. Elizabeth'le devam ediyoruz. Elizabeth mi, Meryl Streep mi? Değil mi? Aa. Tamam, zaten konseptimiz de değişti. Oo. Meryl Streep'le devam edelim. Meryl Streep'le devam ediyoruz. Meryl Streep'le yiyorsun yemeği. Cansu Dere ile bir girl power durumunuz var. Yani aranızdaki alışveriş nasıl? Hem sahnede gırtlak gırtlağısınız ama dışarıda böyle hep beraber böyle yan yana fotoğraflarınız var. Çok eğlendiniz. Cansu'yla çok tatlı. Cansu çok tatlı bir Evet. kere. Çok güzel bir enerji yakaladık. Bir de o önemlidir ya, birlikte oynadığın insanlarla enerjin uyuşuyorsa sahneler de başka bir şeye dönüşüyor. O konuda ben çok şanslıyım. Cansu da, Caner de, Gözde de, ekipteki herkes Evet. birbiriyle çok güzel tatlı. enerji Yönetmeni yakaladı. Neslihan da çok tatlı. Neslihan muhteşem, evet. Cansu'yla da bu fotoğraf nasıl bademciğim gözüküyor. Bu Ha, son sahnemiz bademciğim bu arada. mi? Uçurumdan uçmadan hemen öncemiz. Evet, Gerçekten o bademciğim. Neyse, Çok Cansu... güzel fotoğraf ya. Ne Güzel kadar değil mi? eğlenceli. Tam uçmadan hemen önce. Peki senin bir tane dijital işin var. Fatma. Evet. Yani Fatma'yı seyrettiniz mi? Fatma'da Melis'i hatırlıyor musunuz? Ya gördünüz mü? Ay Bir şey süper, söyle- çok sevindim. Bence çok başarılısın orada. Öyle mi? Bence çok etkileyici bir performans. Ya. Ya ben senin sen olduğunu anlamadım ki seyrederken. Gerçekten mi? Tabii sonra. O süper. Aa dedim Harika. bu kız falan diye sonradan kafam açıldı benim. Aa, çok yani iyi. çok tebrik ederim. Çok sevindim. Orada çok enteresan bir şey var. Fatma sana kaçabilirsin, gel gidelim bu kabus yerden diyor. Sen de diyorsun ki hayır benim kaderim bu. Sen mesela yaşanan şeyle, şimdi burada spoiler olur mu olmaz mı bilmiyorum da yani Burhan Öçal'ın oynadığı bir mafya babası gibi bir adamın sevgilisini oynuyorsun. Bu kadınlar kaderlerine boyun mu eğmeliler yoksa kendi yollarını çizebilirler mi konusunda başka bir şey düşündüğüne eminim ama ne düşünüyorsun merak Ya ediyorum. oradaki kızın şöyle bir şey vardı. Yaşarken o dipsiz kuyu gibi görebiliyor ve oradan çıkamayacak gibi Evet, tam hissedebiliyor. olarak Ben o kızı aslında anlıyorum. o Çok kızı zor, ben de çok kötü anlıyorum. bir durum. Ben seni Ama soruyorum o yüzden. ben kendim için söylüyorum, öyle bir dünya yok. Okey. Yani her şey değişir. Sadece böyle kötü değil, iyi anlamda da anında değişir. Ben mesela bir ara hiç iş gelmiyordu. Ben belki de çok yanlış yoldayım diyordum. Sonra çat diye bir anda oldu her şey. Bu kızın da hayatı bir anda değişir. O yüzden bu soru bile olmamalı İnşallah bence. bir gün olmaz. Kadere boyun eğmek denen bir şey yok. Keşke. Peki Kovala ilk Türk rap filmiymiş. Evet, Öyle mi? öyle. Vallahi Yok biz bildiğim başka kadarıyla biz de başka. rastlamadık. Nasıl peki senin bu filmle ilişkin nasıl oldu? Sen rap sever misin? Yani Çekimler nasıl geçti? çekimler eğlenceli geçti bayağı. Ben orada hiç oynamadığım tarzda bir kız oynadım. Küfürlü konuşan diyeceğim. Fatma'da da küfrediyordum ama sonrasında. Evet, o gayet daha sonra. daha- Fatma Kovala'dan sonraydı. Aha. Oradaki Ha. kız evet. Ha, Ama doğru. Kovala çıkmadı. Tam pandemi dönemine denk geldi. Ya evet onun bir evet, o fragmanlarını yüzden gördük de kendisi çıkmadı. yok. Sonra dijital platformda Aha. yayınlanacaktı. Eksende, Eksende yayınlanacak aynen diye. Eksende yayınlanacaktı. göremedik. Sonra çıkmadı. İnşallah çıkar. Çok İnşallah. merak ediyorum ben de. Orada da yani rap severim, dinlerim, Ceza dinlerim. Ben de. Çok seviyorum Ceza'yı. Ya ben de Ezel'i çok de severim. seviyorum ben. Ezel'i de çok severim. Sagopa'yı da çok severim. Imsık. Kırmızı Imsık. ıspanak. No. Imsık. Imsık. Timsah. No. Imsık. Oku. Jared Leto. Jared Leto. Can, Jared. Cant.
Jared. Çant. Jared. Leto. 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 Jared Leto. Hah, ımsık. Çenesi mi? Imsık. Kırmızı. Yok. Saçları. Dipsik. Imsık. Yok. Dipsik miydi? Neydi o? Çıkar. Bence bildi sayalım ya. Transmitter. Transmitter. Islatmış. Transmitter. Trans. Just. Trans. 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 Trans birey. Transmitter. Transmitter. Evet. Kimi? Sırt. Sırt. İyidir. Sırt. İyi. Sırt. Bir aramızdan size soran mı oldu? Çok özür dilerim olduysa. Sırt. Sıkı. Yakın. Sırt. Sırt. Sı. Sırt. Kı. Sı. Sırt. Tıs. Yılan. Solucan mı? Su yılanı. Balık ya, balık. 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 Hah, balık. Balık. Bak, saç ördük. Saç. Bak. Böyle, böyle. Bunu da böyle. Bu ne? Örgü. Hah, ama balık. Sırtı. Hah, sırt. Sırt. Anladım, sırt. Hah, tamam. Evet. Canım çıktı anasını satayım. Herkes bilsin diye neler Çok yapıyorum. zor bir şey ya. Kıyı. Ilık. Kıyı. Kılçık. Kıyı. Kıyı. Sır. Kıyı. Kısır. Kıyı. Abi bu çok Yani iyiymiş öyle ya. görünüyor vallahi. Evet, çok kötü. Kıyı. Tı. Kı. Kı. Şimdi Melis, ben bunu böyle anlayamıyorum. Bu belli oldu. Başka bir yöntem dener misin? Çünkü şöyle görünüyor. Evet. Kaptan pazu bandı. Oradan bir şey çıkmaz. Kaptanlıktan mı? Nasıl anlatabilirim ki Kıyı. kıyı? Yok artık. Bildin mi? Evet. Sifon. Saksafon. Sifon. Sifon. Evet, bravo. Sonunda. Sonunda bu hepsini biliyorsun. Ve Melis yine kazandı gördüğünüz gibi. Melis, sen şimdi 5 yıldır sektörün içindesin ama 7 dizi 5 sinema filmin var. Ne yapıyorsun sen? Diyorum ya, ben çalışıyorum sürekli Evet. durmadan. Peki başlarken bu kadar yoğun olacağını hayal ediyor muydun? Yani tahmin ediyor muydun? Hayal hepimiz ederiz de. Evet aslında. Hayal ediyorum. Evet. İyi, ne güzel. Yani şöyle, ben hiçbir zaman şöyle olsun, ben şurada işte atıyorum şunu çekerken şunu çekeyim, böyle olsun, ben buraya geldiğimde şu kadar film çekmiş olayım, şunları aynı anda yapayım falan. Asla öyle bir şeyim yoktur. Sadece şöyle içsel olarak, enerji olarak hayal ederim ve derim ki yani başarılı olmak istiyorum. Çok özel karakterlere hayat vermek istiyorum ve hep gelişmek istiyorum. Bunun yolculuğunun nasıl olacağını ben bilmiyorum. O yaşanıp görülecek bir şey. Evet, ama O bu yüzden, tarif ettiğin şeyi yapıyorsun bir yandan da. Yani kafamda kodlamam. Aha. Ama
akışında da en iyisi olsun diye Peki uğraşırım. bu rolleri oynarken özellikle son Sadakatsiz'de başına geldiğini düşündüğümüz bir online zorbalık var. Geldi mi başına ve bununla nasıl baş ettin? Başına geldiyse. Şöyle geldi, online zorbalık denir mi bilmiyorum da yani sonuçta evet geldi. Çok hani sert yorumlar aldığım oldu ama bu karakterimle alakalı bir şey, derinle alakalı bir şey ve derinin üstünden yorum yapıyor insanlar. Derine yapıyorlar. Derin başka bir kişilik, Melis başka bir kişilik. Ben başka bir karaktere hayat veriyorum orada. Evet. O yüzden derine söyledikleri şeyler onlarla alakalı Bunu şeyler. Benim ayırabiliyorsun şahsıma, tabii ki şahsıma hakaret edilirse o başka bir Dava şey. ediyorum. Yok kimseye dava etmedim ama Yani, Yani, bu kadar ağır hakaret e, etmemişlerdir büyük ihtimalle de evet ondan. ama derinle ilgili düşünceleri sonuçta onlara ait bir şey. Peki salsa ve tangoyu profesyonel olarak yapıyor dediler. Evet Senin için. yapıyorum. Hatta Çok uzun zamandır galiba- yapmadım ama çok özledim. deden mi tango yapıyormuş? Dedem yapıyormuş Evet. evet. Ya ben 3,5 yaşındayken büyük baba diyorum ben ona. Büyük babam vefat etti. Ama çok tango yaparken fotoğrafları var ama ben bunu bilmiyordum. Sadece fotoğraf olarak biliyorum. Burada ne yapıyor? Tango yapıyor. Bana anlatmışlardı. O öyle kalmıştı. Sonra ben tamamen tesadüfen öylesine hadi dansa başlayayım dedim. Tango mu? Arjantin tango mu? Hadi öğreneyim dedim. Öyle başladım ve bırakamadım. Sonra üniversitede de asistanlığını yaptım, gösterileri o yaptım. kadar. Tabii. Gösterileri yaptık hem salsanın hem tangonun. Tangonun aynı zamanda asistanıydım. Çok seviyorum dansı. Ama sonra tabii büyük babamın da tango yaptığını yani o gerçekliği fark edince evet Genlerinde fotoğraflar. var galiba ya. Acayip başka da kimse de yok ama şu an. Tamam canım senin yarın öbür gün çocuğun olur. Onlar da Ay olur. inşallah. Peki Müjdat Gezen'de de aldığın eğitim sonrası mesela tiyatro ile ilişkin nasıl? Mesela hayal ediyor musun tiyatro yapmayı? Çok isterim evet. Yani lise sona kadar tiyatro yaptım. Aha. Ama hep kamera önünde olmak istiyordum. Sahnede olmak bence bambaşka bir şey. Sahne çok büyülü Yani geliyor evet bana. bundan sonra mesela hayal İsterim. ediyor musun? Müzikal falan hazır Ay dans çok da isterim. ediyorken. Sadece Şarkı şan söylemeyi eğitimi seviyor almam musun? lazım. Olursun ya bir şey yok onda alırsın ama İstiyorum çok. Şarkı söylemeyi sever misin? söylemiyorum. Şarkı söylemeyi çok severim. Evde söylüyorum sürekli. Dans edip şarkı söylerim ama sesim çok iyidir. Yani öyle güveniyorum sesime diye bir şey diyemem. Estağfurullah Eğitimini ya. almam lazım. Eğitimini Alırsın. almam lazım. Çok isterim müzikalde Hadi oynamayı. inşallah. Çok isterim. Peki sen resim yapıyormuşsun. Evet yapıyorum. Annen de mi resim yapıyormuş? Annem de yapıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Biz bilmiyorum. Ben nereden biliyorum? Ben bir rüyamda gördüm. Vallahi. Cansu mu gördü? Kız biz bir böyle uyandık dedik ki Vallahi yapıyor annem de evet. peki bu yani hobi şeklinde mi yoksa baya yapıyor? Çünkü senin işte bir şeyle ilgili yaptığın resmi yarım bıraktığını falan filanı biliyoruz biz. Oha! Evet. Nasıl ya? Dinleme cihazı koyduk arabana. Ne bileyim kuzum var böyle bir bilgi. Ben Allah utanıyorum Allah. şu an bilmememizin. İnanamıyorum. Hayır bir şey diyeceğim. Ben bunu hiçbir yerde söylediğimi hatırlamıyorum. Kuzum yolda demek ki telefonda konuşurken biri duydu. Ben sen söyleyince hatırladım hangi resim olduğunu. Yani Ya. şu an çat diye geldi o Ay ne anı güzel bana. çok sevindim yani Çok acayip. kimsenin bilmediği bir şeyse. Yani yağlı boya tablo yapıyordum ben. Annem yapıyor. Annem sonra ya ben kendim bildim bileli de herhalde annemin yönlendirmesiyle bilmiyorum sürekli resim yapıyordum. Hatta Wings vardı bizim zamanımızda. Periler. Aha. Ben o zaman çok küçüktüm işte. Ben de kendim periler çiziyordum, yaratıyordum. Büyük kitapları falan yapıyordum böyle bayağı. Öyle. Çok seviyorum. Sizi tanıyalım. Merve Hanım. Siz sağlık sektöründe çalışıyordunuz. Hemşiresiniz. Yoğun bakım hemşiresi. Allah kolaylık versin. Öyle mi? Ay siz bu 1,5-2 sene ne yoruldunuz Neler? değil mi ya? Psikolojisi İyi çok yani. kötü. Yani hala devam ediyor Covid ama Ama biraz daha sakinlemeye iyiyiz başladı yani. galiba. Yani Aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz Merve Hanım? önce biz olduk. Hemen koşa koşa gittik. Evet. Çünkü başka türlü artık başa çıkamayacağız. Yani önü alınamıyor değil mi? Yani umudumuz kalmamıştı. Yani gelen hasta yani kurtulmuyor. Çok kötü. Akciğerler bitiyor. O yüzden artık hepimizin psikolojisi bitmiş durumdaydı ve her gün işte bir arkadaşımız Covid çıktı bugün nöbete gelir misin? Bir arkadaş Covid çıktı bugün nöbete gelir misin? 24 eve gidiyoruz 24. 24 saat hastanedeyiz bu arada.
öyle Büyük perişan. geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim, Yani bir sağ şekilde olun. sonuna geldik. O yüzden ayrıca biz İnşallah. burada 3 kişi var. Belki daha fazladır. Burada bu akşam burada olan sağlık çalışanlarımızı bir alkışlayalım mı? Vallahi çok sağ olun. Evet. Evet, söyleyeyim mi? Hımlayayım mı? Hımlayın bakalım. Hey, zerereyre, ererim hadi. Hadi yapma dur, hadi bakma dur. Şebnem Paker, Eurovision şarkısı. Merve Hanım bu şarkıyı da benden başka bilen yoktur galiba. Yok canım. Dinle evet. Herkes biliyordur. Öyle bir şarkı. Sen de bilmiş miydin? Biliyorum, biliyorum. Aa ne kötü bilemem. Sen çok antrenmanlısın ama. Aynen. Çok Evet, antrenman. hangisini içiyorum? Hangisini istersen Neydi içebilirsin. bunlar? Balzamik, sirke, limon suyu, tabasco, tuzlu su. Tuzlu su değil mi? Hanımefendiciğim ciğerleri daha kötü. İnanın bana. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi Hoş tanıyalım. Ceylan ben. Ceylan Hanım merhaba, Canan'ın hoş geldiniz. kardeşiyim. Canan'ın kardeşi olarak sıfatlandırdık Dün sizi. Novak'ta meşhursunuz. Vay anasını. Bu arada Corpse Bride gibi görünmüyorlar mı şu an? İnşallah. Ve biraz sararttık daha iyi. Ne? Corpse Bride. Bayılırım sen Ben de. de Tim Burton hayranıyım. Ben de. Neil Gaiman sever mi? Okey. Biz başka bir sohbete düştük. Evet. Çok pardon Ceylan. Böyleyim. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben turizm otelciyim resepsiyon. Turizm otelcilik resepsiyon. Evet. Nerede resepsiyondasınız? Oraya gelelim. İşim adres vermeyeyim. İsim ve adres vermeyeyim mi? Geliriz diye mi korktun kız? Utanmaza bak. Sizin Parasıyla be. Ha 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 mı? Parayı duyunca nasıl ha ha ha? Duyuyor muyum? Ses Pardon. Yo duyuluyorsun. Tamam. Evet. Nerede resepsiyondaydınız? Karşıda Topkapı. Tophane'de pardon. Karşı, Tophane, Topkapı. Toplu bir şey, evet. Karşıda dediğiniz şu an biz yalnız oradayız. Yani Topkapı burada. Tophane de burada. Şimdi karşıda Tophane ararsınız gidip mazlana. Rezil oluruz. Evet. Peki buyurun o zaman. Siz bize hangi şarkıyı hımlayacaksınız? Dinliyorum. Ya ipe alsalar... Yok o değil. Ne duydun anasını? Yükseldim. Ceylan Hanım. Kendi kendine partiliyor yukarıda şu an. Ay Bir daha rica edebilir miyiz? Çünkü çok yaklaştık. O zaman ben bölümden giriyorum. Hayır. Yani böyle bir şarkı galiba ama falan gibi bir şeydi. Yani şu an gerçekten şu... Hindi boğazlanma şarkısı. Tarkan. Evet. Evet. Tarkan ama ne? Bir daha. Yanarım. Aa, kız onu söylerken söyleyebiliyorsun da hımlarken niye olmuyor? Evet, ikimiz de Sen bilemedik. Tarkan'ı bildin ama. Bilmedim ya, o söyledi. Başka bir şarkı. Seni özledim Evet. yerlerden, gidenlerden. Benim bu... Vallahi. Aynen onu oraya koy. Boşuna. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ceylan'ı alkışlıyoruz. Işığını kapatıyoruz. Hangisini içmek istersin? Limon suyu en hafifi. Limon suyu bu muydu? Hayır yanındaki. Nerede limon? Evet aynen Tamam. o. Evet. Balzamik, tabasco, sirke, limon suyu. Bu arada midem kötü oldu diyorsan birinden senin için Kusarım içmesin. en kötüsü, bir şey olmaz. Ya kusmanda bir şey yok. Zaten kusarsın ama ben içmeyeyim, rahatsız edecek dersen biri senin yerine içebilir. Ay yok kimseyi yakmayayım. Ben yakabilirim. Bravo, çok güzel limon suyu.
Beğendin mi? Gerçekten bakır Gerçekten ağızlısın güzel. Melis. Tuğçe ben öğrenciyim, tiyatro okuyorum. Okuyorsun. Hala okuyor musun? Bitti bitecek bakalım. Bitti Hadi bitecek. hayırlısı. Son bir sınavım kaldı İngilizce. Son bir sınav. Ay hadi inşallah. Nerede okuyordun? Kadir Has Üniversitesi. Kadir Has'ta. Çok güzel. Ne olacağım bitirince? Şaka şaka. Evet. Buyur senin şarkını dinleyelim. Geliyor artık, çok çalıştım. Çok teşekkür ederim. Danslı çalışmış kız. Yani nereden kumralım için sızlamaz mı? Allah seni kahretsin. Başına niye söyledin bunu ya? Çok çalıştım demiştim. Ay, gerçekten çok kötü. Gerçekten berbat. Bunlardan birini içebileceğine emin misin? İçerim. Balzamik yapıştır. Tuğçe'yi Mahvoldum alkışlıyoruz bizim için bu kadar çalıştığında. Hayır bir de keşke bilmiyor olsam değil mi şarkıları? Keşke Ay, çok bilmiyor kötü. olsa. Ne içeyim? En son. En mu? son diyor Hangisini Ender içeyim? abla. Bacım. Tabasco ile sirke var. Hangisini içsin ha? Sirkeyi iç. Sirkeyi iç, yağ Limonun gider. üstüne değil mi? Limonun üstüne sirke. Oh, Tabasco'yu en sona bırak. salata yiyormuş gibi. Salata düşün. yiyormuş gibi düşün. Önce sosunu yiyorsun. Oh, ona o da bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bakır ağızlı dediğimde inanmadınız. Bakır ağızlı. Merhaba. Merhaba. Ben tasarımcıyım. Tasarımcısınız. Ne tasarlıyorsunuz? Kadın giyim, fashion designer. Fashion designer. Fashion designer tasarlıyormuş. Fashion mı dizayn ediyorsunuz yoksa fashion designer mı dizayn ediyorsunuz? Bana hepsi lazım Bengisu Hanım. Okey. Tamam siz çözüyorsunuz. Çok iyi. Evet Bengisu Hanım buyurun sizi dinliyoruz. Senden önce bak ne hale döndüm seni görüp. Ya işte bu sonunda. Çok kaybettiğime O inanmıştım. mikrofonu alın onu. Çok teşekkür ederim. Sizin biletiniz var mıydı? Ay. Görüyor musun? Çok teşekkür Aa, ediyoruz muhteşem. Bengisu Hanım'a. Hayat bir daha işte da bir anda arkadaşlık değişiyor edersem İbrahim'cim. terbiyesiz evladıyım. Gördün mü? Arkadaş. Balzamik mi istedi canınız? En kötüleri kaldı İçin. değil mi? En kötüleri kaldı. Tabasco'yu içmem bak. Şerefsiz evladıyım. Oh yarasın. Gökseyif Göksu. Göksu Hanım. İsmi soy ismi aynı. Ne? Evet. Göksu. Ortada Elif var. Kazım yapmamak Göksu için. Elif Göksu, Göksu. Elif Göksu. Gerçekten mi? Aa, Babam aileniz sağ ne olsun. iş yapıyor? Babam kaptan. Kılavuz kaptan. Ha, neyi düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Çok Soyadınız çok düşünmediği iyi için. ya falan diyor. Çok iyi değil mi? Hanım çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok Göksu nasıl Göksu? Göksu. Ay yok sormadan yapıyor genellikle. Gerçekten mi? Aynen. Aa tatlılığa bak. Babanın burada zaman- baba problemimiz var. Dedi şu an. Hepimizde var benzer problem Göksu. Yalnız değilsin. Sen ne iş yapıyorsun? Ben beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. Aa, ne 3. kadar sınıf. güzel. 4 olacağım inşallah. İnşallah. Aynen. Nerede? Bilgi. Bilgi. Süper. Göksu seni dinliyoruz. Walt Disney açılışı. Anladım. Anladım. İstiklal Marşı. Yalının mıydı? Yok. Oha Oha diyor. Göksu da seni yargıladı. Vallahi Arkadaşlar anladım, bu çıkaramıyorum. Tabasco içilemeyecek. Dur bir dakika. Değişirim de. Ha. Sorun. İstiklal Marşı Burada efendim. kaybettim şu an. Ne hangi Ne şarkı? olursun. İstanbul Pamela. Ha evet ya tamam bak mı, ama evet yalan. mi? Geldi aslında ama çıkmadı. Geldi ama çıkaramadım. Geldi ama Sorun çıkmadı. bu, bana geliyor da Sorun o. çıkaramıyorum. Evet, zihinsel kabızlık. Evet. Ben içeyim.
Ben onu Aynen alayım. Göksu Bana Hanım bunu koymaz. hak ettiniz gerçekten. Emin misin? Emin. Göksu Hanım şu an daha emin olduğu hiçbir şey yoktu. Alkışlıyoruz Göksu Hanım'a. Melis ayağına sağlık. Bitti program. Bitti ha? Vallahi bitti. Ay vallahi hiç anlamadım. Ben de. Çok eğlenceliydi. İyi ki geldin ya. Teşekkür ederim. Vallahi bizi kırmadın geldin. Çok yoğun olduğunu da biliyoruz. Ayarlaman gerektiğini de biliyoruz buraya gelmek için birçok şeyi. O yüzden Ama sana çok teşekkür ederiz. Ben çağırdığınızda da çok mutlu oldum Ya. gerçekten. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Haftaya Ender Hanım'ın programına büyük sahnede bekliyoruz sizi. İlk konunuz benim değil mi? O zamana kadar biz çarşamba günü YouTube'da, haftaya pazartesi yine burada olacağız. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Şvet, İbrahim Selim'le bu geceyi sundu.